Abi hoş geldin. Abi hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Yalı Çapkını 68. bölümü konuşuyoruz abi. Nasıldı bölüm? Geçtiğimiz bölüme kıyasla aksiyonun daha fazla olduğu bir bölümdü. Tabii ki de geçmiş bölümün aslında devamını izledik. Yeni olaylar da açıldı. Farklı twistler de eklemeyi düşünmüş senarist ve her zamanki sıradan bölümlerden birisiydi. Detaylara geçelim istersen. Ertesi gün diye açıldı bölüm. Neden ertesi gün yazdıklarıyla alakalı hiçbir fikrim yok benim. Yani niye flash forward yaptık ki? Yapmadılar da bir de. Ertesi günden tık diye başladık ve yine Seyran'la Ferit'in odasındaki diyaloglarla açıldı. Ya fark ettim bu arada. Bu çift sadece odasında mutlu olabilen bir çift ya. Odadan çıktıkları anda ya Yalı'da bir kat bile aşağı inseler ya bir düşmanları var ya da mutsuz olacakları bir olay yaşıyorlar. Sadece odada o balkonda o çok güzel bir sabaha karşı bir sahne çekilmiş ya, ikisinin böyle balkonda uyudukları. O kısımları düşündüğümüzde sadece odada mutlu olabiliyorlar ve hep birbirlerinden sakladıkları, kırmamak için birbirlerini sakladıkları bir yalanları var. Bu yüzden de o da aralarındaki çatışmayı diri tutmayı sağlıyor Seyfer özelinde. Şimdi bölümün detaylarına geçersek geçen hafta inanılmaz bir radikal kararla Tarık ile Junior Saffet geri dönmüştü. Bu hafta fazla detay öğrendik onlarla alakalı. Dede Saffet ölmüş abi. Evet, zaten herhalde tekrar diziye dahil olmak istemediği için belki ölmüştür. Bununla birlikte tabii Junior Saffet'in, artık Saffet diyelim tabii, Saffet'in yeni bir motivasyonu var. Diyor ki Tarık'a Seyran ile Sunay'ı alıp yurt dışına kaçalım. Bu noktada da tabii Tayyar'ı da sadece tanıdıklarını öğreniyoruz. Yani böyle bir bağları yok ona karşı. Zaten kendi aralarında da konuşurken şundan da bahsediyorlar. Hani biz taraf mı değiştiriyoruz? Korhanlara mı yakınlaşıyoruz? Yok diyor. Biz kendi tarafımızı belirleyeceğiz diyor Tarık. Tayyar kanadını da öyle gibi sokmamışlar. Abi artık hani bunlar gönül bağı bunların var ve Korhanları bitiriyor gibi bir durum yok. Tayyar başka bir aksın ürünü olacak gibi gösterdiler ki zaten ona doğru gidiyordu. Tabii bu noktada dizideki en önemli olaylardan bir tanesi Tarık'ın Seyran'ın peşine düşmesiydi. Ve Seyran'ın herkesten sakladığı o hastalığını Tarık'ın öğrenmesiydi. Evet, zaten hastanede de Seyran'ın böyle kolunu tuttuğu bir kesit vardı. Fragmanda da insanlar ne oluyor falan demişti. Seyran'la bir yüzleşme yaşadılar. Röportajını dinlediğini söyledi Seyran'ın. Ve hani Korhanlarla ilgili bir sıkıntısı olduğunu düşünüyor Seyran'ın. O yüzden de onu kurtarmak da istiyordu. Çünkü geçmişten gelen duyguları da var. Yarım kalan bir hikaye de var. Şimdi kardeşi Saffet de Sunay'ı almak istiyor. Aslında ikisinin motivasyonu birazcık İkisini alıp dediğin gibi yurt dışına kaçırmak. Bu noktada da hiç kimse aslında görmeden hastanede Seyran'la bir yüzleşme yaşadı. İşte hani onu kurtarabileceğini bu dertten söyledi. Tabii ki de Seyran orada çok bir çıkmaza girdi. Hem hastalığının farklı bir doktorda da tekrardan aynı şekilde izleyeceğini anladı. Ayrıca geçmişten bir izleri gördü ve aslında çok da güzel cümleler kurdu Ferit'le konuşurken de. Geçmişin izleri bir türlü kapanmıyor. Sanki yaşadığımız her şeyi bir döngü gibiye getirdi. Gerçekten o bile aslında senarist kendisine böyle bir not düşmüş gibi. Hani resmen diğer senaristin yazmış olduğu hikayeyi, bir 10-15 bölümlük hikayeyi attı. Kendi aksından ikinci sezonu ben yazsam nasıl yazardım'a getirip devam ettiriyor. Zaten şöyle bir şey olması gerekirdi. İlk sezon bitti ya. İkinci sezonda da Tarıkların dizide olup biraz devam edip sonra çıkmaları gerekirdi. Bir anda çıkıp tekrar girince çok saçma oldu. Madem çıktılar hiç dönmeselerdi o zaman. Orada bir ilginç bir muhabbet var. Geçen hafta bu arada muhabbetini yazmış insanlar. Tekrar baktım sonrasında. Seyran'ın tarih sonuçlarında Pelin Yılmaz yazıyormuş. Yani ben buna çok dikkat etmedim izlerken açıkçası. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bütün Seyran'ın bu hastalık süreci Pelin'in bir oyunu olabilir mi? Kendisini de 3 bölümdür görmüyoruz. Yani Pelin'in oyunu olması bu hikayede daha ne kadar saçmalayabiliriz demekten başka bir şey değil bence. Değil mi? Yani gerçekten bir hastalığı olsa çok iyi olabilir. Çünkü mesela hamile değil mi, öyle mi? Güzel bence hastalıkla yedirdiler. Hastalıkmış aslında twist yaptılar. Ama mesela bütün bunlar Pelin'in oyunu olursa sonra tekrardan gelip bir yüzleşirlerse artık kaçıncı yüzleşme? Yeter artık. Hani o da biraz asıl o döngüye bağladı. Bırak Tarık olaylarını. Pelin Seyran yüzleşmeleri döngüye bağladı bence. Gerek yok bir de. Hiçbir şey de çıkmıyor sonuçta. Daha ne yapabilir bu kız? Zaten hani istenmiyor. Öyle bir şey de olursa gerçekten senaristin ciddiyetiyle bozuşuruz yani. Bölümün sonunda yine Tarık, Saffet'in içinde bulunduğu bir durum var. Oraya geçmeden önce istiyorsan yan akslardan devam edelim. Şimdi Gülgün Mezide olayı var. Yeni bir anlaşma yaptılar ve Mezide dedi ki bana ya Hattuç'u getir ya da Ferit'i olacakları gör diye onu tehdit etti. Bu noktada tabii bölümün sonlarına doğru da böyle bir acaba Gülgün ne yapacak? Götürüyor mu Hattuç alayı kafeye
buraya derken bir twist gördük orada ve Mezide'nin karşısına Halis Ağa çıktı. Halis de Mezide karşı karşıya geldi. Evet, gerçekten Halis Ağa'yı ben bölüm boyunca çok göremedim. Aslında görmemiz de gerekiyor gibiydi hikaye akışından. Dedim herhalde Çetin Tekindor'un belki de bir hastalığı falan oldu. Gelemedi diye düşündüm ben izlerken. Sonrasında aslında baktık ki senarist onu oradaki twist'e bağlamış. Büyük ihtimal Mezide ile bir yüzleşmenin ardından daha farklı bir aksa gidecek. Ben Gülgün'ün bunu yapacağını düşünmüyordum. Çünkü güzel bir şey de yakalamışlardı içeride Gülgün'ün casus olma olayı, Ferit'i kurtarmak için bunları yapması falan. Nitekim Ferit'le de sarıldılar böyle. Yalıya tekrar döndüğünde ben her şeyi senin için yapıyorum oğlum falan demişti. Ben dedim herhalde gerçekten Hattuç Alay'ı paketleyecekler. Çok enteresan oldu orada da. Orada tabii şimdi Mezide'nin elinde Gülgün'ün o kurban kafasını koymasının kozu var. Bence hani bunu Halis öğrendikten sonra özellikle hem Orhan'a karşı tutumu da belliyken Gülgün'e karşı da tutumu ortaya çıkacak. Bu vesileyle tabii Ferit'in de bu durumları öğrenmesi ve annesine bakış açısının ben değişeceğini düşünüyorum önümüzdeki bölümde. Sanki öyle bir aksa yöneltmek istiyorlar. Çünkü Mezide'yi tamamen kapatmayacaklar. Halis Mezide ile yüzleşip ona bir ders verecek ama Mezide'nin elindeki bu Gülgün kozuyla aile içini karıştıracak bir tutuma girişecekler diye düşünüyorum. İfakat'e geçelim. İfakat ilk 1,5 saat ortada hiç gözükmedi. Zaten gözüktüğü olay da çok spesifik büyük bir olaydı. Neydi o olay tabii? Falcı Fikriye'nin ölümüne sebep oldu İfakat. Onu itti ve Fikriye kafasını duvara çarpıp öldü. Bu noktada tabii ekstra şunu da öğrendik. Bunların anneleri aynıymış. Babaları farklıymış. Evet, hani her hafta farklı bir ailevi durum öğreniyoruz. Herhangi bir karakter hakkında. Bu hafta da İfakat'in kardeşiyle olan diyaloglarını görmüş olduk ve bu gerçek ortaya çıktı derken bir itişme kakışma içerisindeyken bir anda katil oldu kendisi. Bunun üstünü nasıl kapatacak? Acaba Halis Ağa'dan mı yardım isteyecek yoksa farklı birinden mi yardım isteyecek? O konular çok ilginç. Onu da diğer bölümde büyük ihtimal işleyeceklerdir. Fakat gazeteye yansıdı bu haberler. Yani basına çıktı. Demek ki saklamamışlar cesedi ki bu olaylar çıkmış. Demek ki bir kaza süsü verdi herhalde İfakat. Bunu nasıl yaptığını herhalde diğer bölüm göreceğiz. Asuman muhtemelen devreye girecek belki de. Evet, o da belki de o noktada bir devreye girecek. Belki onu aramıştır, onu görebiliriz. Ya da Şehmus da bir şey yapmış olabilirler. Belki ikisinin de var olduğu bir olay olabilir. Yani çok enteresan. Bu da İfakat'in eli çok güçlüyken onun elini birazcık da şey yapmak. Onun elini aslında birazcık düşürmek için yapılmış gibi bir hamle. Tabii bu noktada İfakat'in kuyusunu kazacak, arkasındaki zaafını ortaya çıkaracak bir ikili ortaya çıktı. Bu da kimlerdi? Suna ile Hattuç. Şimdi şöyle başladı hikaye. Kaya her zamanki gibi kıskandı Ferit'ten Suna'yı. Sonrasında Hattuç'la konuştu. Hattuç onu yanına çekti ve Suna Hattuç'a falcıdan bahsetti. Bu noktada da halayla yeğen bir anda falcı olayının baş araştırmacısı olabilecek duruma geldi. Yani aslında bu olayın dedektifliğini yapacaklar muhtemelen. Tabii orada da gördüğümüz kadarıyla şöyle bir durum oluşacak. Hattuç'la Suna İfakat'in bu yaptığı durumun arkasını öğrendikten sonra da İfakat'e karşı çok büyük bir kozla karşısına çıkınca İfakat tabii bütün artık gemilerimi yakacak ya da yelkenlerimi suya indirecek, tam tersi onu göreceğiz bence. Evet, İfakat'le Suna'nın aslında iyi bir birlikteliği olacaktı aslında ama daha sonrasında senarist farklı bir yere çekmek istedi durumu. Onların ikisi arasında bir savaşa götürmek istiyor aslında. Suna'yı biz çok farklı yerlerde görüyoruz. Her bölüm farklı bir cephede görüyoruz. Hep bir taraf değiştiriyor gerçekten Dünya Savaşı'ndaki İtalya gibi. Hani bir o tarafa gidiyor, bir o tarafa gidiyor. Ama en sonunda sanırım şunda karar kıldılar. İfakat'le sanırım aralarında bahsettiğin gibi ben senin sırrını biliyorum, sen benim sırrımı biliyorsun mevzusu olacak. Tabii onun dışında her zamanki gibi Suna ile Kaya yine karşı karşıya geldi ve yine anlamsız bir kavga ettiler. Yani bu 10 bölümdür falan oluyor. Artık nereye kadar? Bunlar sürekli böyle kavga edip hiçbir sonuca bağlanmayacak mı? Galiba bağlanmayacak. Dilersen başka aksa geçelim. Geçelim çünkü gerçekten hep aynı muhabbet konuşuyoruz orada. Suna ile Ferit konuşuyor, yok sarılıyorlar, yakıyor da muhabbet ediyorlar. Sonra kamera bir dönüyor. Kaya'yı görüyoruz. Bakıyor falan yapıyor. Gidiyor yani 10 bölümdür aynı şey dediğin gibi. Abidin'le Ayşen sözlendi. Orada şöyle bir durum oldu. Suna her zamanki gibi yine kötü oldu, onu gördük. Ama benim burada dikkatimi çeken bir detay var ki bence hem 3. sezonu hem de dizinin ana gövdesini sarsacak bir durum. Şimdi dedi ki Ferit, Seyran da kız tarafında, Carlos da kız tarafında dedi. Abidin şunu söyledi. Bize Korhanlar yeter. Şimdi bizim daha 16. bölümden beri seninle tartıştığımız sosyal medyada belki de binlerce kere yazılan Abidin'in bir Korhan olabilme
olayının yavaş yavaş aksı açılmaya başlıyor mu? Tabii ki de bir şekilde o sahne şöyle düşünelim abi. Çekimine baktığımızda senin bahsettiğin mevzuyu da anlattı sanki, işte biz kız tarafıyız, biz erkek tarafıyız, bize Korhanlar yeter diyaloğu çok önemliydi aslında Abidin'in dediği. Onu boşa söylenmediğini anlıyoruz ve Yalın'ın o tarafında hiç çekim yapılmamıştı daha önce. Çok enteresan geldi. Ya orada ben mesela daha fazla diyaloglar beklerdim 3. sezona mesaj verilmesi için ama herhalde yan aksiyete çok ilerletmek istemediler şu an. Olaylar çok fazla olduğu için diğer tarafta. Abidin tarafında gerçekten güzel bir çatışma kurulabiliyor. Daha gerçekçi olan hikayede bu, çünkü Suna tarafı da var bahsettiğin gibi. Ben hani olaylara karışmasını ya da oraya gelip o ne yapıyorsunuz falan demesini bekledim ama onu da yapmadı. Çok müdahale olmadı. Daha akıllı davrandı bu sefer, duygularından es geçip. Yani Abidin abiyi de nişanladık diyelim. Ama o Korhan meselesi bir soru işareti. O muhtemelen 3. sezonun ana hikayelerinden biri olacak. Başka bir aksa geçelim hemen. Esme Kazım. Şimdi burada bayağı olaylar oldu. Şunu gördük. Kazım Esme'yi tehdit etti. Ya eve gelirsin dedi ya da geçmişini kızlarına anlatırım dedi. Daha sonrasında Esme dedi ki ben zamanı gelince geçmişimi kızlarıma anlatacağım dedi. Boşanma işini konuştular bu iki çift. Bir boşanma yoluna doğru ilerliyorlar. Sonra eve döndüler. Kazım bir Halil İbrahim sofrası istedi. Alkolünü aldı takılırken Esme'yi yanına çağırdı. Esme'ye de alkol içirdi. Masada otururken daha sonrasında Esme ile tartışmaya başladı ve onu tartakladı. Onun üstüne saldırdı. Tam o sırada bölümün başından beri Esme'nin yanında kendini çok mutlu hisseden ama bu mutluluğundan dolayı eli ayağı titreyen bir Tayyar vardı. Ve Tayyar Kazım'ın kafasında şişeyi patlattı. Sonra da orada güzel bir diyalog oldu. Kendisi sızmış falan dedi Tayyar. Esme'yi de öyle ikna ettirtti. Ve orada güzel bir oyun oluştu. Ayrıca bir de sarıldılar. Onu da gördük. Bir de sarılma oldu. Şimdi biz bu aksta şunu öğrendik gibi bir şey. Geçmişte Tayyar Esme'yi seviyor. Çünkü Esme'nin ismini falan da zikretti daha öncesinde bu bölümde. Esme onu tanımıyor. O aşkı olan kişi falan Tayyar değil. Ama Tayyar ona karşı uzun bir süredir bir aşka sahip. Evet, hani zamanında kavuşamamışlar ama işte bence Tayyar kavuşamadığını düşünüyor. Yani bence Esme bu konuda tamamen başka bir kafada. Yıllar geçtiği için, tabii kendisini de gizlediği için Tayyar tam olarak da tanımıyor da olabilir. Hani geçmişteki halini bildiği için şu andaki haliyle karşılaştırma yaptığında hatırlamıyor olabilir. Onda da büyük ihtimal farklı bir hikaye var. Belki de hani zamanında tanışıyorlardı, hoşlanıyordu Tayyar ama hani Esme belki de yüz vermiyordu başka bir erkekle olduğu için o dönemde. Geçmişin kapanamamış bir hikayesi var bence Tayyar tarafında. Nitekim hoşlandığını da gördük, odaya gitti işte bavulları bırakmaya. Böyle İçine çekti odanın kokusunu falan, Esme falan dedi kendi kendisine. Çok ilginç bir yanı var o karakterin, yani onun her bölüm farklı bir yanını işliyorlar. O da hikayeye bir gerilim katıyor baktığında. Ben vazo kırmasını gerçekten beklemiyordum Kazım Ağa'nın kafasında. Sarılmaları da çok iyi bir detaydı. Demek ki Esme'ye de öyle bir hikaye yazacaklar. Zaten o taraflar ilginç. Yani o hikayeyi açması, Esme'nin böyle bir geçmişin olduğunu öğrenmemiz, Kazım Ağa'nın onunla tehdit etmesi. Artık bir boşanma sürecine doğru gidecek sanırım o taraf. Tabii bu bölümde 3. sezona dair yine bir diyalog üstünden hikaye ortaya çıktı. O da şuydu: Ferit'le Seyran konuşurken Seyran dedi ki ablamla sen markanın başına geçersin, ben de çocuğumuza bakarım dedi. Şimdi biz öğrendik ki bu boşuna söylenmiş bir söz değil. 3. sezonda şirket içinde olacak ya da bir atölyede olacak Suna markaya bakan Ferit'le beraber, ki orada da uzun süredir istenen Suna Ferit Seyran gerilimini yaratmak için güzel bir koz orası. Ve şunu da fark ettik ki Seyran artık doğum sonrası çocuk bakıp kabuğuna çekilecek hissiyatı verildi 3. sezona dair. Zaten Ferit'i Yalın'ın dışarısına çıkartmamız lazım. Seyran'ı da tam tersi Yalın'ın içerisinde mücadele verirken görmemiz lazım. Oraya bir İfaket'in geldiğini düşün. Bir yandan da Hattu Çalı'nın yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz 3. sezon için. Bunlar orada kapışacaklar kadınlar kendi aralarında. Bir de şirket tarafında da Seyran'a şöyle bir şey olacak. Hani Suna'ya verdim işleri. Bir yandan Ferit'le acaba bir şeyler mi yaşanıyor aralarında gibi bir muhabbet olacak. Daha sonrasında da abi Kaya yaşarsa Kaya da şirket aksına gidebilir. Sezon finalinde ne olacağını bilmiyoruz. Ama Kaya yaşarsa Kaya da o tarafa gidebilir. Kaya ile Ferit arasında da işte genişleyelim mi? Başka yerler açalım mı? İşte Suna ile aranızda ne var muhabbetleri daha çok ortaya çıkabilir 3. sezon özelinde. Yani evet, o aks bence tutabilir. Çünkü daha ana hikayeye eklemlenmiş. 3 sezondur izleyeceğimiz karakterlerin açılmamış hikayelerini izleyeceğimiz bir hem kıskançlık hem başarı hem işle ilgili muhabbetleri izleyebileceğimiz ve daha çok Seyran'ın neler hissettiği üzerine gidecek bir sezon daha iyi olabilir 3. sezonda. Zaten senarist hani her hafta
da 3. sezona dair hikayeleri açarak veya onun hakkında ipucu vererek bu sezonu kafasında bitirdiğini gösteriyor. O da farkında. Reytingler de zaten ortada. O da biliyor. 3'te çok fazla şey yapabilir. O yüzden onun yolunu kuruyor. Hani şey gibi biraz sezon bitti. Hani mesela takımlar transfer yapar ya, işte ne bileyim teknik direktör değiştir, oyuncu getir falan. Burada da o da kendisi hikaye açılımlarını yavaş yavaş örüyor ki 3. sezonda flashback yapar. Bakın onu burada açmıştık. İşte bakın böyle ilerliyor tarzında. Doğru yapıyor çünkü şunu fark etti o da. Bu saatten sonra 2'yi kurtaramam ama 3'ü çok bomba gibi yazabilirim. O yüzden her bölüm bunun ağlarını örüyor. Dilersen bölüm sonuna geçelim. Şimdi Ferit'e bölüm başına bir paket gelmişti. Daha sonra mesajlar geldi bilinmeyen numaradan. O bilinmeyen numaradan gelen mesajın Saffet'ten geldiğini fark etti. Ferit bir görüşme ayarladı onunla. Garip bir görüşmeydi gerçi. Dedi ki Saffet, ben Suna olmadan hiçbir şey anlatmam size. Bu noktada tabii Ferit Suna'yı ikna etme üstünden bir tutum sergiledi. Daha sonrasında da bunlar buluştu. Ben bu arada o buluşmada, o parktaki buluşmada şunu düşündüm. Saffet ağzından daha öncesinde hastalığında öğrendi ya şeyin. Kaçırabilir mi acaba diye düşündüm. Öyle bir şey olmadı Seyran hastalığı üstünden. Öyle bir duruma gelmedi ama belki de Ferit gerçekten Saffet'ten öğrenecek ilerleyen bölümlerde Seyran'ın hastalığını. Çünkü Saffet şu anda Seyran'ın hastalığını biliyor. Daha sonrasında Seyran'ın psikologtan çıktığını gördük. Muhtemelen Gülseren Buğdaycıoğlu hanımdan çıktı oradan. Tam o sırada Tarık onu gördü. Karşı karşıya gelirken tak, fragmanda da gördüğümüz o sahne, Ferit Saffet'in yanında, elinde silah ve Tarık'a doğru doğrultmuş durumda. Bölüm sonu bu şekilde gerçekleşti. Şöyle güzel bir paralel oldu. Bu sefer elinde silah olan kişi Ferit'ti. Tarık'ın yanında mesela Seyran bulunuyordu. Böyle hemen ilk sezon finaline gittik. Orada tam tersiydi ya, Ferit'le Seyran gitmeye çalışıyorlardı. Tarık onu arkasına almıştı, Ferit falan. Bu sefer Ferit'in hem elinde silah vardı hem de kardeşini tutuyordu Tarık'ın. Çok ilginç bir dörtlü açmaza girildi orada yani. Takas yapacaklar tabii ki de gelecek bölümün başında. Çünkü Tarık hani kardeşinden de vazgeçmek istemiyor. Başka gün kapışırız diyecektir büyük ihtimal. Yalnız Ferit Seyran'a soracaktır neredeydin, ne yapıyorsun diye. Büyük ihtimalle abiyi araştıracaktır bu psikolog mevzusunu. Tabii ki de Seyran söyler hani hastalığımdan dolayı böyle bir şeye gitmek istedim. Benim niye haberim yok, Seyran'a falan getirip. Şimdi buradan güzel bir çatışma kurdu aslında. Psikoloğa neden gittiğini öğrenmeye çalışacak Ferit bir yandan. Dediğin gibi Saffet hastalığı patlatabilir. Büyük ihtimal Seyran Ferit'e çok geç söyleyecek yani. Ferit çoktan öğrenmiş olacak bu sırrı. Seyran da büyük ihtimal Ferit'in bir şeyini öğrenmiş olacak yani. Neden bu kadar panikte olduğunu, buna mesajların neden geldiğini falan öğrenmeye çalışacak bir yandan. Öyle bir aksı olacak. Psikolog olayına sonunda girdiler ya. Hakikaten bak, bu da 3. sezonun aslında hikayelerinden birisi. Ona da bir atıfta bulunuldu. Ama mesela genel olarak baktığımda psikolog olayına girilmesi için veya gerçeklerin farklı kişilerden öğrenilmesi için tekrardan Tarık ve Saffet'in diziye girmesine gerek var mıydı? Bilmiyorum. Şundan bahsetmek istiyorum bölüm nezdinde. Bu bölümde kurgusal olarak sırtını flashbacklere dayayan bir bölümdü. Çünkü Saffet de Tarık uzun bir süredir ortada yok. Seyirciye bunu hatırlatması lazım. Fakat şu var. 2 saat 20 dakikalık bir bölüm seyrettik. Ama çok fazla flashback'e yer vermişlerdi. Bu da genel olarak bölümde aman aman bir şeylerin olmamasına yol açtı diye düşünüyorum. Sanki geçen hafta son saniyede karakter getirdik. Bunlar kimdi bir hatırlatalım size diye bize bir hatırlatma bölümüydü aslında bu Tarık'la Saffet özelinde. Bu noktada da sanki bölüm biraz arada kalmış hissettirdi bana. Evet, hani geçmişteki izlerimi tekrardan hatırlatalım şu an daha vurucu olması için. Yoksa yeni hikayelere mi devam edelim şeklinde bir düşünmüşler. Ana hikaye aslında çok iyi bir çatışma kurmuşlar kendi açısından, dizinin türünü okey olmasa da. Fakat şöyle bir şey var. Senaristin şu andaki hikayeyi iyi götüremediğini fakat gelecek sezon için yan hikayeleri iyi açtığını söyleyebiliriz. En azından iyi işaretler var geleceğe doğru. Ama hani bu sezondaki geri kalan 4-5 bölümden sen bana sorduğunda beğendim mi kısmına herhalde çoğu kişinin de diyeceği gibi beğendim diyemeyeceğim. Çünkü o da biliyor burayı kurtaramayacağını şu anlık. Ama şunu fark ediyoruz ki geçen haftaki Saffet Tarık hamlesi gerçekten tepetaklak olmuş durumda. Reytingler özellikle totalde çok kayıp var. Yani insanlar Saffet'le Tarık'ı görünce artık ben bu diziyi bırakıyorum dediler herhalde. Sen de geçen hafta dedin abi ben de valla bırakmanın eşiğine geldim falan diye. Demek ki insanlar da benzer düşünüyor diziyle hakkında. Şimdi haklısınız bir açıdan da. Zaten dizide o karakterleri çıkartıp yine aynılarını getirdin. Sonra aynılarını çıkarttın. Birkaçı devam ediyor. Tekrardan bu adamları getirdin. Hep böyle bir falan oluyorsun yani. Hep bir kötü adam geliyor ve Korhanlara karşı oluyor falan. Yani çok enteresan bir mevzu var. Aslında Korhanların kendi içerisindeki mevzular da Abidin abinin dediği gibi Korhanlar bize yeter mevzusu. Onlar bile diziyi izletmeye yeterdi. Ama onlara hiç daha girilmedi. Ufak ufak başladı tabii ki. Bakalım. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Başka videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.